Canım Penceresi'nden herkese saygılar, sevgiler. İlk olarak 0 kilometre taşıt bayilerinde satılan otomobillerin durumunu, ikinci olarak ikinci elde 0 ayarında olan otomobillerin durumunu, üçüncü olarak ise ikinci elde satılan daha yaşlı ikinci el otomobillerin durumu olmak üzere 3 ana başlıkta mevcutta ülkemizdeki gerçek ikinci el ve 0 otomobil piyasasının durumunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Son 5 yılda hem 0 kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatları yaklaşık 10 kat arttı. Otomobil ulaşım aracı olmaktan çıkıp önemli bir yatırım aracına dönüştü. Yatırım aracı olduğu için de otomobili olan talep arttı. Talep arttıkça fiyat arttı. Fiyat arttıkça talep arttı. Böyle saçma bir durum oluştu. Tabii bu durumda bu işin içerisinde olan taşıt bayisi de, bu işi yapan galericisi de, parası olup bu otomobil alım satımı yapan sade vatandaş da bu işten kar etti. Fakat otomobil fiyatları abuk subuk bir hal almaya başladı. Durum böyle olunca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bazı tedbirler alarak durumun önüne geçmeye çalıştı. Örneğin bayilere dedi ki, kardeşim dedi, sen müşterilerine artık aksesuarı zorunlu kılamazsın. Yani aksesuarı müşteri isterse satacaksın dedi. Peki bayiler ne yaptı? Fiat, Renault, biraz Ford, biraz işte Opel, PSA grubundaki markalar genel olarak aksesuar şartına uydu. Uymasalar bile en azından fahiş fiyatlı aksesuarlar satmadı. Ama onun dışında kalan özellikle Volkswagen, Hyundai, Toyota, Honda gibi fiyatlar fahiş fiyatlı aksesuarlardaki fahiş fiyatı daha da yükselterek otomobil satmaya hala devam ediyor. Öte taraftan otomobil piyasasında ve sıfır bayilerdeki en büyük ana sorun aslında bugüne kadar ülkede üretilen ve ülkeye giren otomobil sayısı hiç olmadığı kadar yüksek olsa bile var olan talebi karşılamıyordu. Durumun böyle olması tabii bayilere gün doğuruyordu. Bayiler bu durumu fırsata çeviriyordu. Son alınan kanunlar bu durumu nispeten düzeltmiş, talebi azaltmış olsa da her şey hala rayına oturmuş değil arkadaşlar. Bayiler artık eskisi kadar yok çekmiyor. Fakat yine fırsattan istifade etmeye çalışan bayiler söz konusu. Mevcut durumu daha iyi pekiştirebilmek için bu hafta yaşanılan bir örnekten bahsedeyim. Bir yakınım 22 Ağustos Cumartesi günü Adana'da Volkswagen bayine gidiyor. Orada ÖTV muafiyetli otomobil alabilmek için satış temsilcisiyle görüşüyor. Satış temsilcisi doğal olarak elimizde otomobil yok diyor. Yakınında tutup satış müdürüyle görüşüyor. Satış müdürüne durumunu anlatıyor. Satış müdürü de bir bakıyor ediyor. Ya diyor, bir müşterimiz alacağı otomobilden vazgeçti. Bu otomobil size uyuyor. ÖTV muafiyetine de giriyor diyor. Paranız hazırsa bu otomobili hemen size verebiliriz diyor. Fakat önceki müşterimiz bu otomobili aksesuarlı olarak istedi diyor. Alırsanız elimizde bu araba var diyor ki, burada tırnak içinde şunu söylemem gerekiyor. Herhalde Türkiye'deki taşıt bayilerinin tamamında bu satış tekniği işliyor arkadaşlar. Nedense ilk önce otomobil olmuyor ama sonradan hep bir kişi vazgeçiyor. Hiç iki kişi vazgeçmiyor. O vazgeçilen bir otomobil de size uygun oluyor. Yani mal kıymetlendirilip size satılmaya çalışıyor. Neyse, yakınım da kendi durumundan dolayı ÖTV muafiyeti o modelden çıkacağı için işte fiyat soruyor. 1.0 DSG şanzımanlı Style donanım Polo'nun liste satış fiyatı 1022 lira. Bunun ÖTV muafiyetiyle birlikte yaklaşık olarak 570 bin lira, 560 bin lira seviyelerinde satılması lazım. Bunun fiyatını soruyor. Diyor ki bu otomobilin fiyatı 680 bin lira. Yakınımda tamam diyor. Önce kaporasını gönderiyor. Hafta içi de kalan paranın tamamını gönderiyor. Bu cumartesi de o otomobilin teslimatı için birlikte gittik taşıt bayine. Satış temsilcisinin yanına oturduk. Dedim ki faturayı görebilir miyim? Faturayı çıkartıverdiler. Bana 545 bin liralık bir fatura kesilmiş otomobile. Dedim biz size 680 bin lira ödedik. Hani neden 545 bin lira? Aksesuarların faturası önümüzdeki günlerde kesilecek. Onu sonradan alabilirsiniz dendi ama fatura verilmedi bize nihayetinde. Yani o otomobile ödenen para 680 bin lira. Otomobil için kesilen fatura 545 bin lira. Arada 125 bin liralık bir fark var. Otomobilde yapılan aksesuarlar şunlar arkadaşlar. Cam filmi yapılmış, boya koruması yapılmış, kaputa bir film çekilmiş. Onun dışında işte yangın tüpü, yedek paspas, yedek cam suyu, jant lastik parlatıcısı. Bir de araçta harici kamera, yani dışarıda seyir kamerası konulmuş. Bunlar için 125 bin liralık bir fatura söz konusu. Kesilecek, daha faturayı görmedim de fatura geldiğinde özellikle bakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu saydığım aksesuarlar dışarıda, yani benim 10 bin liraya, hadi bilemedin 15 bin liraya rahatlıkla yaptırabileceğim, alacağım aksesuarlar. Ama taşıt bayisi elindeki bir vazgeçilen otomobili satabilmek için 125 bin liralık ekstradan ödeme istiyor. Yani 560 bin liraya, 545 bin lira fatura kestiği otomobile 680 bin liraya satıyor arkadaşlar. O da bu işi yapan bayi
son 15 gün içerisinde Ticaret Bakanlığı tarafından 21 milyon lira ceza yemiş bir bayi. Honda, Hyundai, Toyota gibi markalar da Volkswagen'den çok farklı değil arkadaşlar. İşte Ford, Fiat, Hyundai, PSA grubu, Opel gibi markalara baktığımda da durum biraz daha iyi aslında onlardan. PSA grubu fahiş fiyat koymadan, aksesuarı zorunlu kılmadan otomobil temini yapıyor. Onun dışında Ford'da biraz sıkıntı var. Ford'daki sıkıntı da aslında liste fiyatına yakın otomobil satıyorlar. Binek otomobil bulunmuyor. Ford ilk 6 ayda hani normalde bir 10.000 otomobil, 15.000 otomobil satması gerekirken henüz daha 2.000 tane otomobil satmış. Ford'un ülkeye girişinin az olduğunu söyleyebilirim. Hafif ticari öyle değil. Hafif ticaride Ford en çok satanı. Fiat'ta da şöyle bir durum söz konusu. Fiat bayilerinin hepsi hep bir ağızdan şu ifadeyi kullanıyor. Ya diyor Fiorino da alacak olsanız, Egea da alacak olsanız şu an diyor 1000 kişi sırada bekliyor. Size sıranın gelmesi uzun sürebilir diyor. O yüzden listeye de almama yaklaşımı sergiliyorlar ama ısrarcı olduğunuzda emin olun araba veriyorlar. Renault'da durum biraz daha parlak, biraz daha iyi. Renault liste fiyatına gerçekten hani neredeyse sabit kalıyor. Belki işte bir 20-30 bin lira ekliyor olabilir ki hani 800 bin liralık bir arabada ya da 1 milyonluk bir arabada 20-30 bin lira çok fahiş bir fiyat sayılmaz. Onun dışında araç teminini de bir şekilde sağlıyor. Bunları bilmenizi isterim. İkinci elde satılan sıfır ayarındaki otomobillerin durumuna bakacak olursak 6 ay ve 6000 kilometre otomobillerin satılmamasının herkesi kapsaması ve satılan ikinci el otomobilin önerilen liste fiyatının üzerinde satılmaması uygulamaları piyasayı bizlere göre olumlu bir şekilde etkiledi ve bu etkiler yeni yeni hissedilmeye başlıyor. Bunların etkisi zamanla daha da artacaktır. Kâr amacıyla gidip sıfır otomobil alıp ikinci elde bu otomobili 100 bin lira, 150 bin lira daha üst fiyatlara satanlar için otomobil artık eskisi kadar cazip bir yatırım aracı değil. Özellikle devlet bu konuyla ilgileniyor. Ciddi anlamda cezalar kesiliyor. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde hani dövizin, altının ya da anlayanlar için borsanın daha karlı olabileceği beklentisi daha hakim. Bundan dolayı otomobili olan talep biraz azalmış durumda. Onun dışında otomobili elde tutmanın maliyeti işte ÖTV ödemesi kullanılıyorsa yakıt fiyatları 35 lirayı geçmiş. Bu da bu işi kar amaçlı yapanlar için can sıkıcı bir durum olduğundan dolayı aslında bayilerdeki sıfır otomobili alıp götürüp ikinci eli satanların sayısını azaltıyor. Bu durum sıfır otomobilde sıra bekleyen kişi sayısını azaltacaktır ve sayının azalmasıyla ikinci elde sıfır ayarında satılan otomobillerin fiyatı da düşecektir. Şimdi düşecektir kelimesini kullandığım zaman birçoğunuzun gözlerinin parladığını düşünüyorum. Fakat ikinci elde durum maalesef o kadar iç açıcı değil. Evet, küçük bir kısım otomobillerindeki fiyatı düşürdü fakat herkes fiyatı düşürmedi. Kimisi bayi gibi yapıyor, sanki taşıt bayisi. Aksesuarları satın alıp almadığı belli değil ama otomobili satarken işte boya koruma vardır, cam filmi vardır. Bu yüzden dolayı 190 bin liralık ekstralar fiyata dahil değildir gibi açıklamalar yazıyor. Ya da işte fiyata en iyi fiyat teklifi değerlendirilecektir ya da fiyata nakit satlık değildir, sadece üst modelle takas vardır gibi açıklamalarla uyanıklık yapanlar devam ediyor. Fakat bunların sayısı gün geçtikçe azalacaktır. Önemli bir kısım da beklemede arkadaşlar. Bekleyenler neyi bekliyor? Öncelikle devletin aldığı bu kararlardan ceza yemekten korktukları için ilanını satıştan kaldıranlar söz konusu. Bunların beklentisi şu: otomobil bayileri zam yapar, ben de o zaman rahatlıkla yüksek fiyata istediğim gibi otomobilini satarım diye düşünüyorlar ki bu kişiler haklılar. Şöyle bir şey var. Şimdi sıfır otomobillerde, özellikle B ve C sınıfı olan otomobillerde bundan 4-5 ay öncesine kadar otomobil zammı ayda bir yapılırdı ve 40-50 bin lira zam yapılırdı ortalama. Şimdi sıfır otomobillerin liste fiyatlarına bakıyorum. Gelen zamlar 80 bin lira, 100 bin lira, hatta bazı modellerde 150 bin lira olabiliyor ve bazı modeller ayda bir yerine ayda 2 fiyat güncellemesi yapıyor. Bu da tabii o beklentide olan kişilerin için böyle istedikleri oluyor. Bununla birlikte aslında piyasanın düşmesine engel olan durum da sıfır otomobillere sürekli yüksek zamların gelmesi. Sahibinden de 2023 model ve üzeri ilan sayısına 15 Temmuz öncesine baktığımızda ortalama 5500-6000 adet ilan oluyordu. 2023 model otomobil ilanı olarak baktığımızda. Bugün bakmadım ama geçtiğimiz günlerde baktığımda, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra baktığımda 2023 model ilan sayısı sahibinden de yine 4000'in altına düşmüştü arkadaşlar. Yani çoğunluğun beklemede olduğu ya da büyük bir kısmın beklemede olduğunu söyleyebilirim. Tabii bununla birlikte işte ilan açıklamasında şu kadar ekstra
alınacaktır, aksesuarlar şu kadar alınacaktır gibi yazanlar hala devam ediyor. Bunlarda size tavsiyem arkadaşlar, bunları sahibinden şikayet edebilirsiniz. Konuyu çözmede etkin olmasa da sahibinden bu ilanların bazılarını yayından kaldırılıyor. Fakat bu konuda kesin çözüm istiyorsanız arkadaşlar bu kişileri CİMER'e şikayet edin arkadaşlar. Şu an için ben çevremde bireysel olarak bu işi yazıp bu ifadeleri kullandığı için aksesuar olmasa bile aksesuar varmış gibi bedel isteyenleri ben ceza yiyen birini duymadım çevremde, ama eminim ki yakında bunları duymaya başlayacağız. Çünkü devlet ceza yazma konusunda çok istekli arkadaşlar. Bu söylediğim sözü hani belki bu işi yapanlardan videoya dislike atan veya izlemeyecek olanlar olabilir, ama sizlere şiddetle tavsiyem arkadaşlar, bu işin içinde olmasanız bile böyle fahiş ilan yazanlara, liste fiyatından aksesuar bahanesiyle ilan yazanları sahibinden de şikayet etmekle yetinmeyip CİMER'e de şikayet edin. Çünkü piyasa ancak böyle düzelir. Gelelim daha yaşlı olan ikinci el otomobillerin durumuna. 0 ve 0 kilometre ayarındaki otomobillerdeki durumun etkileri kademeli olarak ikinci el otomobillere de yansır ve normalde ikinci el otomobillerin fiyatları da düşmesi gerekir. Fakat ikinci el otomobillerin fiyatlarında 5 ve 6 yaş üzeri olan otomobillerin fiyatlarında herhangi bir düşüş yok. Aksine piyasa çok durgun olmakla birlikte bazı modellerde fiyat artışı da söz konusu. Bazı arayan galerici arkadaşlar oluyor. İşte hani sence ne olur diye soruyorlar. Onlara söylediğimi sizlerle de paylaşayım. Eğer sizler bu işin ticaretini yapıyorsanız arkadaşlar, hani sıfır ayarındaki karışıklıklar ortada. Sıfır ayarındaki otomobillere yönelmektense, tamam onlar temiz para bırakıyordu, ama onlara yönelmektense bence günümüzde 5-6 yaşını geçmiş piyasada ilgi gören temel modellere yönelmek daha karlı bir yatırım aracı olacaktır. Bundan dolayı belki böyle düşünenler olduğu için bu tarz otomobillerin bazılarında küçük fiyat artışı söz konusu olsa da genel olarak bu tarz otomobillerin piyasası sıfırda, ikinci elde olmak üzere piyasa son yılın en durgun, en hareketsiz dönemini yaşıyor. Ayrıca sıfır otomobil fiyatı ile 5-6 yaş arasında olan otomobiller arasında dengesiz bir fiyat durumu da söz konusu. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi piyasada 2017-2018 model işte Volkswagen Polo'ların temiz, düşük kilometreli, boyasız olanları yaklaşık 800 bin lira civarında satılıyor arkadaşlar. Aynı otomobilin 2023 modeline bakıyorsunuz, o da 850-900 bin lira civarında satılıyor. Şimdi mantık olarak ben şunu söylüyorum. Ben 800 bin lira civarında binici olarak bir otomobil alacak olsam 2018 modeline 800 bin lira vermektense imkanlarımı biraz daha zorlayıp 50 bin lira, 100 bin lira ödeyip onun sıfır ayarında olanını tercih ederim. Buradaki dengesizlik daha doğrusu zamanla dengelenecektir. Normalde bu dengenin şöyle bir şey olması lazım. Sıfır ayarındaki otomobil fiyatı sabit kalsa, 800-900 bin lira olarak sabit kalsa, ikinci elde 2018 modelinin fiyatının düşmesi gerekir, ama buradaki durum şöyle olacaktır. 800 bin lira olan otomobilin fiyatı artacak, ama sıfır ayarındaki otomobilin sıfıra gelen zamlardan dolayı daha fazla artacak. İşte burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bu otomobili satanlar ve kar amaçlı bu işi yapanlar şey için söylemiyorum. Yani otomobili gerçekten ihtiyacı için satanlarda durum farklı ki, otomobil alacaksanız zaten bu kişilerden almakta fayda var. Hızlı davranmakta fayda var. Şimdi bu işi yatırım amaçlı yapanlar bekleme modunda. Bayinin otomobile zam yapmasını, kendisinde zamlı fiyattan satmasını bekliyor. Durum genel olarak biraz karışık. Bundan dolayı ikinci el otomobil piyasası belki son yılların en durgun dönemini yaşıyor arkadaşlar. Şimdi benim tahmin ve tavsiyelerimi merak edenler için bunları da kısaca açıklamak istiyorum. Öncelikle 0 kilometredeki otomobil fiyatlarının yükselmesinden dolayı ikinci elde de otomobil fiyatları Türk lirası bazında yükselecektir. Fakat bunu döviz ve altın bazında değerlendirecek olursak otomobil fiyatları düşecektir. Alınan tedbirler ve cezai yaptırımlar sonucunda piyasanın normale döneceğini düşünüyorum. Normalden kastım şudur: bir otomobil 1 milyon liraya satılıyorsa sıfırı, ikinci eli 950 bin liraya satılır. Normal olan budur. Bunun tabi hemen günümüzde bugün yarın olması değil de muhtemelen benim tahminlerime göre Kasım-Aralık aylarında net bir şekilde piyasa bu şeklini, normal şeklini almış olur. Yani ikinci el otomobilde yaşa, kilometreye bağlı değer kayıpları net bir şekilde hissedilecektir. Tabi burada devletin yapması gereken bir şey var. Devletin çıkarttığı bu kanunlar 31 Aralık tarihine kadar geçerli. 1 Ocak'ta yürürlükten kalkıyor. Geçici olarak çıkarttığı için. Burada yine tahmin ediyorum devlet hani bu konuda yine fırsatçılığa sebebiyet olmaması açısından bunların geçerlilik süresini en az 6 ay ya da 1 yıl uzatacaktır diye tahmin ediyorum.
Otomobil almalı mıyım, beklemeli miyim sorusunun cevabına gelirsek aslında bu durumun sizin ihtiyaç ve beklentilerinizle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Eğer sizler otomobili ulaşım ihtiyaçlarınız için ya da hayatınızda bir gereklilik olduğu için almayı planlayıp düşünüyorsanız arkadaşlar piyasa beklentilerinden bağımsız hareket etmelisiniz. Size uygun doğru otomobili bulduktan sonra ve o otomobilin fiyatı çok fahiş değilse boşuna beklemenin bir anlamı yok. Çünkü bazen beklerken uygun otomobil kaçabiliyor ya da zarar da edebilirsiniz. Yani burada her durum yaşanabilir ama burada önceliğiniz sizin kişisel beklentileriniz olmalı. Fakat siz otomobili yatırım amacıyla alıyorsanız durum biraz değişiyor. Son dönemde var olan şeyleri kabaca anlatmaya çalıştım. Şimdi otomobil piyasasında özellikle 0 ve 0 ayarında olanlarda bazı cezai mübeyyideler söz konusu. İşte bazı piyasada durgunluk söz konusu, piyasada karışıklık söz konusu ya da otomobili aldınız arkadaşlar, o otomobilin işte motorlu taşıtlar vergisi, yakıt giderleri, genel yürütme giderleri her geçen gün artıyor. Yani bu da otomobilin yatırım olmasına biraz darbe vuruyor. Bununla birlikte hani otomobil yatırımıyla kıyaslandığı zaman aslında altın, döviz ya da borsadan anlıyorsanız ki bu uyarı değildir, yatırım tavsiyesi falan değil ama en nihayetinde altın ve borsa sepeti yaptığınız zaman muhtemelen otomobilden daha az riskli ve daha karlı olması kuvvetle muhtemel bir yatırım aracına yönelirsiniz. Ya da en azından bugün 1 milyon lira dediğim gibi yaklaşık 30 bin liranın üzerinde faiz veriyor. Daha temiz bir yatırım aracı olarak değerlendirebilirsiniz. Yani kısaca otomobili yatırım aracı olarak alıyorsanız arkadaşlar alacağınız otomobil, size denk gelen otomobil çok kelepir olmadığı sürece otomobil almanın çok gerekli, çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Umarım faydalı olabilmişimdir.